28 Haziran 2009 saat 12.00'da İngiltere'nin Cambridge kentinde yaşlı bir adam bir parti düzenlemeye karar verdi. Misafirler için balonlar, atıştırmalıklar, şampanyalar hazırlattıktan sonra odadaki herkesi dışarı çıkardı ve tek başına beklemeye başladı. Fakat partiye hiç kimse gelmedi. Çünkü yaşlı adam davetiyeleri parti bittikten bir gün sonra göndermişti. Stephen Hawking'in beklediği misafirler ise gelecekten gelen insanlardı. Teorik olarak geleceğe gitmekle ilgili sorunlarımız olmamasına rağmen zamanda geriye seyahat edebilecek bir makinenin yapılabilmesi imkansız. Neden-sonuç ilişkisi bozularak büyük baba paradoksu gibi mantıksal çelişkileri ortaya çıkarıyor, artan bir entropi içinde bulunan evrenimizde bu yasa ihlal ediliyor, pratik olmayan miktarlarda enerjiye gereksinim duyuluyor, kuantum mekaniği ise geçmişi kesin bir şekilde belirlemiş olmaktan kaçınıyor. Geriye doğru zaman yolculuğu mümkünse bu paradokslardan kaçınmaya izin veren iki tane yaklaşım var. Bu olasılıkların ilki şu: fizik yasaları öyledir ki her ne zaman büyük babanızı öldürmek için tetiği çekmeye yeltenseniz onu engellemek için evrende daima bir şey olur, eyleminizi önlemek için harekete geçer. Örneğin muz kabuğuna basar ve kayarsınız, tetiği çekemezsiniz. Buna muz kabuğu mekanizması deniyor. Büyük babanızı öldüremezsiniz çünkü öldürmemişsinizdir. Zaten olmuş olaylar olmamış hale getirilemez. Paradoks içermeyen zamanda geriye doğru yolculuğa ikinci engel yaklaşım, paralel dünyalar fikrini kullanmaktır. Bu fikre göre iki farklı paralel dünyalar alemi vardır. Birinde orada doğarsınız ve zaman makinesine girersiniz ve diğerinde zaman makinesinde ortaya çıkarsınız ve büyük babanızı öldürürsünüz. Eş zamanlı olarak büyük babanızı öldürmeniz ve öldürmemeniz gerçeğinde mantıksal çelişki yoktur çünkü birbirini dışlayan iki olay birbirinden habersiz farklı dünyalarda meydana gelmiştir. Unutmadan şunu da belirteyim, zaman makinesini diyelim 2050'de icat ettiniz. Bu makineyi icat edildiği tarih olan 2050'den önceki yıllara gitmek için kullanamazsınız. Yani dinozorları göreyim, ateşi ilk yakan adamı göreyim, onlar geçti artık. Ayrıca bu çözümler solucan deliklerini bulduktan sonraki aşamalardır. Sırada onların imkansızlığı var. Işık hızıyla konan en yüksek hız sınırını aldatma yollarından birisi solucan delikleri, diğer adıyla Einstein-Rosen köprüleridir. Bu delikler 3 boyutlu uzayda küresel yapıdadır. Bir küreden diğerine normal uzayda, yani her iki küreye girmeksizin yolculuk yaptığınızda binlerce hatta milyonlarca ışık yılı mesafelerine çok kısa sürelerde gidebilirsiniz. Bu kestirme yol ışıktan daha hızlı seyahati mümkün kılıyor gibi görünmekte. Fakat gerçek biraz farklı. Eğer ışık uzaydan, bense solucan deliğinden gidiyorsam bu düşünce doğru. Ama benimle birlikte ışık da solucan deliğinden aynı yolu takip ederek geçiyorsa, o zaman o delikte yine ışıktan hızlı gitmem mümkün değil. Fakat solucan delikleri inanılmaz derecede kararsızdır ve boğaz o denli hızla kendi içine çöker ki ışık demeti bile delikten geçecek zaman bulamaz. Böyle bir deliğe düşen her ne olursa uzayın sonsuz eğriliğine yakalanmış demektir ve solucan deliği kara delik gibi davranmaya başlar. Yani olay ufkuna sahip olur, tekillik içerir ve gelgit etkisiyle insanları ya da gönderdiğiniz herhangi bir cismi kuarklarına kadar ayrıştırabilir. Bir kez düşünce asla geri dışarı çıkamazsınız. İçinden geçilebilir bir solucan deliği yaratmak ve deliği açık tutabilmek için madde ve enerjisiz bir vakum çözümü yaratmalısınız. Yani negatif enerjiye sahip egzotik maddeye sahip olmalısınız. Zaman yolculuğu ve ışıktan hızlı seyahatler için tasarlanan mekanizmaların tamamı egzotik madde içerir. Bu güzel madde evrenin zayıf enerji koşulunu bozan negatif kütleye sahip bir maddedir. Mesela uzay yolunda atılgan uzay gemisinin warp sürüşü madde-antimadde reaksiyonu ile yapılıyor. En azından televizyonda bize öyle gösteriliyor. Fakat Alcubierre warp sürüş için kullanılması zorunlu olan antimadde değil, egzotik maddedir. Çünkü her ne kadar madde-antimadde reaksiyonları %100 verimlilikte pozitif enerji sağlasa da egzotik maddenin sağladığı negatif enerji seviyesine asla çıkamaz ve bu sürüş gerçekleştirilemez. Bildiğimiz kadarıyla dünyamızdaki tüm parçacıklar pozitif kütleye sahiptir. Kuantum mekaniğinde ise birçok negatif enerji örneğini düşünebiliriz. Mesela Casimir etkisi, kara deliklerdeki Hawking radyasyonu veya sıkılaştırılmış vakum durumları bunlardan bazıları. Her ne kadar negatif enerji fikri ciddiye alınsa da fizik yasalarımız bunlar üzerinde ciddi sınırlamalar koymazsa solucan delikleri, warp sürüşleri, zaman makineleri, termodinamiğin ikinci yasasının bozulumları, kara deliklerin yok olması gibi her türlü şey olası hale gelebilir. Bunlardan birisi de takyonlardır. Şu cümleye çok dikkat edin. Özel göreliliğe göre hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez.
Kulağa her ne kadar doğru gibi gelse de ufak ama önemli bir detay var. Özel göreliliğini aslında yasakladığı şey, fiilen ışık hızından daha hızlı yolculuk değil, daha ziyade sıradan maddenin ışık hızını geçen bu tarz hızlara hızlandırılması. Yani var olduğu anda zaten ışıktan hızlı giden bir parçacığın var olmaması için hiçbir evrensel yasa yok. Bu düşünce eski Yunanca'da hızlı anlamına gelen takyonları doğurdu. Bu parçacıklar her zaman ışık hızından yüksek hızlarla hareket etmek zorundadır ve hızı azalır da ışık hızına doğru düşerse enerjisi sonsuz hale gelir. Bu durum, sıradan parçacıkların hızının ışık hızına doğru artarken enerjilerinin sonsuz hale gelmesine benzer. Takyonların varlığı, insanların sıradan maddeyle yaptıkları gibi süper ışıksal hızlarla yolculuk etmelerine izin vermeyebilir fakat ışıktan hızlı bilgi göndermede kullanılma olasılığını ortaya çıkarır. Bu ise zamanda geriye doğru bilgi gönderme olasılığına yol açar ve bu da potansiyel olarak insanlar tarafından zamanda geriye doğru yolculuk içeren hikayelerdeki ikilemsel sonuçlara götürür. Takyonların varlığına inanmak için bir neden oluşturacak günümüzde hiçbir deney yok. Kütle, yük, madde ile etkileşimleri de olmayınca onlar için deneysel araştırma tasarlamak da şu anda imkansız. Peki ya kara deliklerden yayılan ışıklar? Sir Hawking dedi ki, uzay bomboş bir vakumdan ibaret değil. Kuantum titremeleri parçacık çiftlerinin tekrar tekrar oluşup yok olmasına yol açar ki bu da kuantum belirsizliğinin boş olan uzayda sürekli ve önlenemez gürültüsü gibidir. İşte bu kuantum çalkantılarını boş uzayda değil de kara deliğin olay ufku yakınlarında ele aldığınızda hayallerinizi zorlayacak şeyler meydana gelir. Birdenbire ortaya çıkıveren parçacıklar kara deliğin sınırına yeterince yakın bir noktada oluşur. Bunlardan bir tanesi kara deliğin içine çekilirken diğeri uzaya doğru ilerler. Kara deliğe düşen negatif enerjili parçacık içerideki başka bir parçacıkla etkileşip yok olurken kara deliğin kütlesi azalır. Ufkun ötesine kaçan diğer pozitif yüklü parçacık ise dışarıdaki bir gözlemciye ışınım gibi görünür. İşte ışıma yaparak yok olan kara delikler. Ne kadar görkemli bir süreç. Peki sorun nerede? Sorun işte bu ışımayı göremiyoruz, göremeyeceğiz de. Sebebi şu, Hawking ışımasının %90'ı aslında termal bir radyasyondur. Başka bir deyişle çoğunlukla fotonlardır ve bu ışıma o kadar inanılmaz derecede zayıftır ki ortalama bir kara deliğin yaydığı Hawking ışıması şu anda ekranda gördüğünüz güç kadardır veya mantıklı bir birim söylemem gerekirse -260 dBm'dir. Şöyle düşünün, tüm bu gücü devasa bir radyo çanağı kullanarak odaklasanız ve şimdiye kadar yapılmış en hassas alıcıya yöneltseniz bile ne şimdi ne de gelecekteki teknolojiyle tespit edilebilmesi için akla gelebilecek hiçbir yol yoktur. Daha da basitleştireyim, Hawking ışımasını gözlemlemeye çalışmak isterseniz 10 milyar yılda sadece bir tane elektronun kara delikten yok olmasını görmek istiyorsunuz demektir. Bunun imkansızlığı beyaz delikler gibidir. Beyaz delik fikri ortaya atıldığından beri hiç kimse, en azından dünyamızdan hiç kimse gözlemlediğimiz evrenin hiçbir yerinde şu ana kadar bir beyaz delik göremedi. Elinize bir kamera alın ve uzaydaki herhangi bir kara deliği 20 saniye boyunca kayda alın. Fotoğrafın değil, canlı kanlısını. Şimdi kayda aldığınız filmi geriye doğru oynatın. İşte beyaz delik budur. Kara deliklerin ayna görüntüsü, zamanın geriye doğru işlediği teorik yapılardır. Bir kara delik kadar çekim kuvvetine sahip olmasına rağmen, doğru duyduğunuz beyaz delikler itici değil çekici özelliğe sahiptir. Ne yaparsanız yapın deliğe asla giremezsiniz. Beyaz deliğe düşemeyişinizin nedeni gelecekte beyaz delikte olmamanızdır. Nasıl yani? Yani beyaz deliklerin tabiri caizse gelecekten gelen madde ile zamanda geriye doğru oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bir beyaz delik keşfetsek bile olay ufkunun şu anda artık orada olmadığını biliriz. Olay ufkunu görebilecek tek gözlemci, beyaz delikten çıkan bir gözlemci olacaktır ve dışarıya doğru yolculuğunda içerideki olay ufkunu geçtiği an bizim sonsuz geçmişimizde olacaktır. Eğer birisi beyaz deliğe yaklaşmaya çalışırsa, aynı kara deliklerdeki aşırı zaman genleşmesi gibi deliğe vardığında beyaz deliğin yok olmasına neden olacaktır. Ondan çıkacak olan her şey çıkmış olacak ve geriye kalan her şey artık olay ufku ve tekilliği olmayan sıradan bir nesne olacaktır. Peki bir kara delikle bir beyaz delik çarpıştığında ne olur? Peki tamam, burada duruyorum. Biraz zihnimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Bu gibi soruların yanıtını daha sonraki videolarda anlatacağım. Eğer bu anlattığım yapılara meraklıysanız videoyu başından itibaren ara ara durdurarak izlemenizi tavsiye ederim. Bu video bölüm 1'di.
Bölüm 2'de de yine evrenimizde asla oluşamayacak diğer 5 yapıyı anlatacağım. Takipte kalın.